Merhaba örgü severler, ben Sema. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bu kedili telefon çantasını yapacağız. Sizler de bu güzel kedi çantalarından yapmak istiyorsanız hemen başlayalım. Çantamızı yapmak için 3 renk ipe ihtiyacımız var. Bir ana renk ipimiz ve kedimizi renklendirmek için kullanacağımız ikinci ipimiz, bir de tasma ipimiz olacak. Ben bu üç rengi kullanmak istiyorum. Sarı, hardal sarısı ve kahve. Koton iple yapıyorum. İpimizi 2 kat kullanıyoruz. Yaklaşık olarak 100 gram ip gidiyor. Tığımızı da göstereyim. Tığ olarak da bunu kullanıyorum. 3,5 numara. 3,5 milim 6 numara. Bu şekilde elimle de göstereyim şöyle. İpimin bir dışından bir de içinden ip çıkarttım ve bu şekilde uçlarını birleştirdim. Bu şekilde iki kat yapıp öreceğim. Örgümüze 11 zincir yaparak başlıyoruz. Sıkıştırma zinciri ile birlikte 11 zincir olsun. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 11 zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincirden itibaren 9 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 9 tane sık iğnemi yaptım. Bakın son zincirime geldim. Son zincirimin içine 2 defa batacağım. Bir ve 2. Evet. Şimdi burada zincirimin diğer tarafına geçiyorum ve 9 sık iğne daha yapıyorum. Bu tarafından da sık iğnelerin karşısına gelecek şekilde. 2 kat olduğu için birazcık zorluyor ama tek katla da küçük olur. Bu kalınlıkta bir ipiniz varsa, böyle 2 kat yapınca bu kalınlığı elde ettiğiniz bir ip varsa o iple de yapılabilir. Başka bir iple denemedim açıkçası henüz. Farklı çanta ipleriyle de deneyebiliriz. İşaretleyicimi yerleştirdim ve ikinci sıraya geçiyorum. Birinci sıramızda toplam 20 tane sık iğne elde ettim. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine çift batıyorum. Bir V yapıyorum yani. Devamında 9 tane sık iğne yapıyorum. 9 sık iğnenin ardından tekrar tam tepe noktasına geldiğimde yine bir tane artış yapıyorum. Ve kalan 9 sık iğnemi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Şu an elimizde 22 tane sık iğnemiz var. 3. sıramıza geçtiğimizde ilk sık iğnemin içine bir x yapıyorum. Yani bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine çift batacağım, bir V yapıyorum. Şimdi 8 tane x yapıyorum. Yani 8 tane sık iğne. 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnemin içerisine çift batıyorum. Bir V yaptım. Hemen yanındakine bir X yapıyorum. Sonrakine yine bir V yapıyorum. Burada toplam 9 tane sık iğnem kaldı. Bunun 8 tanesini düz bir şekilde öreceğim. Son sık iğnemin içerisine yine bir V yapacağım. 8, 9'uncuya bir V yapıyorum. Ve bir üst sıramıza geçiyoruz. Şu an elimde 26 tane sık iğnem var. 4. sıramdayım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 sık iğne yaptım. Hemen yanına bir artırma yapıyorum. Çift batıyorum yani.
Devamında 9 sık iğne yapıyorum. Dokuz sık iğnemi yaptım. Şimdi bir artış yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 ve yine artış yapıyorum. Yine 9 tane sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemin içerisine artış yapıyorum. 2 defa batıyorum yani. Bir üst sırama geçtim. İşaretleyicimin yerini kaybetmiyorum. Bir üst sırada 1x 1v yapıyorum. Yani bir sık iğne, bir artış, ve tekrar bir sık iğne, bir artış. Burada 10 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. 10 sık iğnenin ardından yine bir artışım var. Burada da yine 1 ve 1x şeklinde gideceğiz. Yani bir artış, bir sık iğne, sonra yine bir artış yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve son olarak bir artış daha yapıyorum. Burada yine 10 sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemin içerisine yine artış yapıyorum. Şimdi bu sıramızda şu an elimizde 36 tane sık iğnemiz var. Bu aşamada 5 sık iğne ve bir artış yapıyoruz ve 6 kez tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya çift batıyorum. Bu örüntüyü sıra sonuna kadar devam ettirelim. Sıra sonunda 42 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Şu an elimde 42 tane sık iğnem var. Bu sıramızda yine bildiğimiz bir örüntü. 6 sık iğne ve bir artış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemin ve 8. sık iğnemi aynı noktaya batıyorum. Bu örüntüyü sıra sonuna kadar tekrar edelim. Sıra sonunda toplam 48 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Şu an 8. sıramıza geçiyoruz ve elimde 48 tane sık iğnem var. Buradan işaretleyicimi bir çıkartıyorum ve tekrar takıyorum. Sayması kolay olsun diye. Şimdi bu sıradan itibaren 48 sık iğnemi hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde toplam 17 sıra örüyorum. Yani 8 ve 24. sıralar arasında kalan 17 sıra boyunca 48 sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. 17 sıramızı ördüm. Burada 17. sırama tam geldim. İşaretleyicim bakın burada. Bu şekilde. Buraya geldiğimde son ilmeğimi bu şekilde çıkartıp sır rengime geçiyorum. Bir sıra sır rengimle devam ediyorum. Yine bir sıra artırma ya da eksiltme yapmadan 48 sık iğnemi öreceğim. Sır rengimle de bir sıra 48 sık iğnemi yaptım. Sonuna geldim. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Burada
İpimi çok fazla uzun bırakmadan kesiyorum. Buna değil, buradan zincirimin içinden bu ipi geçiriyorum. Sonra bu ilmek kaydırma yaptığım zincirin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra arkada da ipi gezdirerek kaybedeceğim. Birinci parçamız bitti. İkinci parçamıza geçebiliriz. İkinci parçamızda da yine 11 zincirle başlıyorum. Aslında birinci ördüğümüz parçanın aynısını öreceğiz. Nereye kadar? 7. sıraya kadar. Yani 6 sık iğne, bir artış yaptık. 48 sık iğneye ulaştık ya. Evet, 48 sık iğneye ulaşıncaya kadar birinci parçada, bu parçada nasıl ördüysek aynısını örelim. Yedi sıra boyunca bir önceki yaptığımız örgünün aynısını yapmış olduk. Şu an elimde 48 tane sık iğnem var. İşaretleyiciden itibaren şimdi 13 tane sık iğne yapıyorum. Tane sık iğnemi yaptım. Tabii ki bu 13. sık iğnemi bağlamadan bu şekilde bırakıyorum. Burada ana rengimize geçiyoruz. Gövdeyi başladığımız renge. Şöyle yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Ama bırakmıyorum. Şöyle iplerimi sıkıştırayım. Evet. Burada kahveyle devam ediyorum. Geri kalan toplam 33 sık iğnemizi kahveyle devam ediyorum. Evet, işaretleyicimizden itibaren bu defa 12 sık iğne yapıyorum. On ikinci sık iğnemi bu şekilde bırakıyorum ve ip değiştiriyorum. 4 tane sık iğne yapacağım bu renkle. 2 3 dördüncüyü bu şekilde bırakıyorum ve yine devam ediyorum. Bu defa 32 tane sık iğnem kaldı kahvede. Totalde 48 sık iğnede devam ediyoruz. Artırma ya da eksiltme yapmıyorum. Bir üst sıramızdayız. Bir üst sıramızda 11 tane sık iğne yapıyorum kahverengi ipimle. On birinci sık iğnemi bu şekilde bırakıyorum ve burada renk değiştiriyorum yine. Bu kez 6 sık iğne yapacağım bu renk ipimle. 2 3 4 5 ve 6.'yı bu şekilde bırakıyorum. Pardon. Bunu çekmeden önce alttan bir sıkıştırmasını yapıyorum. Sonrasında örmeye devam edeceğim. Evet. Yine kahve ipime geçtim ve sıra sonuna kadar kahve ile devam ediyorum.
Evet, işaretleyicimin yerini hiç bozmuyorum ve devam ediyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. 10. sık iğnemi bu şekilde aldım yine. Diğer rengime geçiyorum. Bu sırada 8 tane sık iğne yapacağım. 8'i bu şekilde bırakıyorum. İpimi biraz çekiyorum. Yine sıra sonuna kadar kahve ile düz bir şekilde örüyorum. Bir üst sıramıza geçiyorum. Burada 9 tane sık iğne yapıyorum kahverengi ipimle. 9.'yu böyle bırakıyorum. Bu sırada da 10 tane sarı yapıyorum. 2 10'uncuya geldiğimde yine aynı şekilde kahve ipime geçiyorum. Kahve ipimi biraz çekiyorum. Sıra sonuna kadar kahve ile devam edeceğim. Lakin bu defa bu hardal sarısı ipimi alttan yürüteceğim. Biraz arkadan alırsak önde hardal sarısını görmeyiz. Sık iğnelerimizin arasından. Sıra sonumuza geldik. İşaretleyicimi alıyorum. Ve bir sık iğne daha yapıyorum. Ama burada sık iğnemi tamamlamadan diğer ipime geçiyorum. Burada toplamda 27 tane hardal sarısıyla sık iğne yapacağız. ...27 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 21 tane CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma. Bu sırada yine işaretleyicimizin yönünü değiştiriyoruz. 27 tane sık iğne yapıyoruz. 27 sık iğnemi tekrar ördüm. Tam ilmek kaydırma yaptığımız yere denk geldik. Şimdi burada 21 tane zincir çekeceğim. ...21 zincirimi çektim ve geldim, işaretleyicimi attım, geldim işaretleyicimin çıktığı noktaya sık iğnemi yaptım. Şimdi yine 27 sık iğnemi yapacağım. Zincir üzerine de 21 sık iğne yapacağım. Toplamda yine 48 sık iğnem olmuş olacak. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir sıra daha hardal sarısı ile 48 sık iğne yapacağız. Bu sıramızı da tamamladım. Son sık iğnemin içerisine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu defa ipimi biraz uzun kesiyorum dikiş payı bırakmak için. Şöyle yapayım. Biraz önceki işlemi tekrar edeceğim. Bu iple de dikişimizi yapacağız. Şu ipimi de kesmeyi unutmuşum. Şimdi bu aşamada gözlerini ve burnunu takacağım. Eğer fermuar dikmek istiyorsanız buraya, şu boşluğa, bu aşamada dikin ki birleştirdikten sonra çok zor olacaktır.
Ben fermuara gerek duymuyorum bu şekilde de. Çünkü telefonun bir kısmı buraya girerken küçük bir kısmı da bu şekilde yukarıya kalıyor. Gerek görmedim fermuara. Zaten küçük bir şey ve içte kalıyor. Düşecek bir şey yok. Siz bilirsiniz. Şimdi gözlerin nereye takılacağını göstereyim. Sıra geldi gözlerimizi yerleştirmeye. Ben şu büyüklükte göz kullanıyorum. Siz istediğiniz gözü kullanabilirsiniz tabii ki. Göz yerlerini de göstereyim. Buradan sayıyorum. 1, bu birinci sıra, bu ikinci sıra. İkinci sırayla üçüncü sıra arasında buraya değil, buraya değil, buraya. Üçüncüye takacağım. Burnumuzu da buradan hiza alıyorum. Tam ortaya. Şuraya takacağım. Bakın. Birleştirmeyi geçelim bir. Hızlıca bir birleştirme göstereyim. İpimi iğneme geçirdim. Burada sadece tek lobdan hareket ediyorum. Bu şekilde tam karşılıklı olmaları için de ben bu şekilde karşılıklı tek loblarından diktim. Siz daha farklı dikiş teknikleri deneyebilirsiniz tabii ki. Tığ ile birleştirme de yapabilirsiniz. Tek seferde de çıkartabilirsiniz. Sıra ayaklarımızı yapmaya geldi. Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 8 tane sık iğnemi yaptım. Sıkıca sıkıştırıyorum. Bir işaretleyici alayım. Bir sırada her bir sık iğnenin içerisine 2 defa batacağım. 8 defa artış yapmış olacağım. Sıra sonunda 16 sık iğneye ulaşmış olacağım. Evet, bu sıramızda ise bir sık iğne yapıyorum, bir artış yapıyorum. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşacağım. İpimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Bu parçadan 2 adet örüyoruz. Şu an elimde 24 tane sık iğnem var. Son ilmeğime bir ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakacak şekilde kesiyorum. Yine aynı şekilde ipimi buradan geçiriyorum önce. Sonra da buradan geçiriyorum. Bu şekilde. Bundan 2 adet yapıyoruz. Burada ayağımızın patilerini yapacağız. Burada tek kat ip kullanıyorum. Tığımı da 2,5'a indirdim. Burada sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir üst sırada her bir sık iğnemin içerisine 2 defa batacağım. 12 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Son sık iğnemin içerisine ilmek kaydırma yapıyorum.
Ve ipimi dikiş için biraz uzun bırakıyorum. Bu parçadan da 2 adet yapıyoruz. Evet, küçük patilerimize geldi. Şöyle sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıkıştırıyorum. Burada CC ile birleştiriyorum. Çok fazla uzun değil, kısa kesiyorum ipimi de. Burada bu ipleri şöyle düğüm yapıyorum. Bu ayaktan da, bu patiden de 6 tane, toplam 6 tane yapıyoruz bu şekilde. Kulaklarımızı yapıyoruz. Yine ipim çift kat. Diğer tığıma geçtim. Kafa renginde örüyorum. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 6. İpimi sıkıştırdım. Hemen işaretleyicimi de takıyorum. Burada 2 tane sık iğne yapacağım. 1 tane artış yapacağım. Bu ikinci sık iğnem. Buraya bir tane artış yapıyorum. Bu örüntü 2 defa tekrar edecek. Yani bir kez daha yapacağım. Sıra sonunda 8 tane sık iğnem olacak. 1, 2 ve yine artış. Bir üst sıramıza geçtiğimizde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncüye çift batıyorum. Bu örüntüyü bir kez daha yapacağım. 3, evet, ve son sık iğnemin içine çift batıyorum. Şu an elimde 10 tane sık iğnem var. Bir üst sırama geçiyorum. Bir üst sırada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artış yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne, bir tane artış. Bu örüntüyü sıra sonuna kadar tekrar edelim. Sıra sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. Bir üst sıramıza geldiğimizde hiçbir artırma yapmadan düz bir şekilde 15 sık iğnemi örüyorum. Bir üst sıramızdayız. Bir üst sıramızda 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bu örüntü sıra sonuna kadar devam eder. Sıra sonunda 20 tane sık iğne elde etmiş oluruz. Kulaklarımızı bitirdik. Son ilmeğimize yine ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. İpimi dikiş için biraz uzun bırakıyorum. Kulağımız bitti. Bu kulaktan da 2 adet yapalım. Şimdi kuyruğunu yapacağım. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir işaretleyici koyuyorum. Bir üst sıramızda
Her bir sık iğnemin içerisine 2 defa batıyorum. Yani 6 defa artış yapmış oluyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşmış olacağım. Bir üst sıramıza geçiyorum. Bir üst sıramızda bir tane sık iğne, bir tane artış yapıyorum. 1x 1v yani. Bu örüntüyü 6 kez tekrar edeceğim. Sıra sonunda 18 tane sık iğneye ulaşmış olacağım. 18 tane sık iğnem var. Şimdi bu 18 tane sık iğneyi hiçbir artış yapmadan düz bir şekilde örelim. Bir sıra 18 sık iğnemi ördüm. Tam bu sırada tam işaretleyeceğime geldiğim yerde renk değiştiriyorum. Ve renk değiştirme ile birlikte de aynı zamanda kesme işlemi yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve hemen bir tane azaltma yapıyorum. Bir sık iğne ve bir azaltma. Bu örüntüyü sıra sonuna kadar devam ettirelim. Sıra sonunda tekrar 12 tane sık iğnemiz olacak. Şu an elimde 12 tane sık iğnem var. 2 sıra boyunca bu renkli hardal sarısıyla devam edeceğim. Bu arada kahverengi ipimi kesmeyeceğim. Çünkü 2 sıra sonra tekrar kahverengiye geçeceğiz. Bunu buradan yavaş yavaş yukarıya doğru kaydıracağım. İki sıra sık iğnemi yaptım. Kahverengi ipime tekrar geçiyorum. Kahverengi ipimle de 2 sıra 12 sık iğne yapıyorum. Bu hardal sarısını birazcık ipini yürüttükten sonra keseceğim. Onunla işim bitti. 2 sıra kahverengi ile de 12 sık iğnemi yaptım. Burada 3 sık iğne daha ilerliyorum. Sonra bu şekilde geliyorum buraya ve birleştirmesini yapıyorum. Ve yine ipimi birazcık uzun kesiyorum dikmek için. Bu da kuyruğumuz. Sıra geldi kollarımızı yapmaya. Kollarımızı da yapalım. Küçük parçalardan kurtulmuş olalım. Sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Halkamı sıkıştırdım. İkinci sırada her bir sık iğnemin içerisine 2 defa batıyorum. Yani 5 defa artırma yapıyorum. Sıra sonunda 10 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Bir üst sıramızda 4 tane sık iğne yapıyorum. 5.'ye artış yapıyorum. Bu örüntü 2 defa tekrar eder. Yani bir kez daha yapıyorum. Şu an elimde 12 tane sık iğnem var. Toplam 5 sıra 12 sık iğnemi örüyorum. 5 sıra düz bir şekilde 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu örüntüyü 2 defa tekrar ediyoruz. Ve kolumuzu da buradan birleştiriyoruz. Kolumuzdan da 2 adet yapalım. İpimizi biraz uzun bırakalım. Ve çantamızın sapını yapmaya başlayalım. Sapımızı yapmaya başlıyoruz. Toplam 13 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincirden itibaren 12 tane sık iğne yapıyorum. ...12 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve hemen dönüyorum. Burada
Birinci ilmeğime batıyorum. İkinci ilmeğime batıyorum. Bunların hepsini bir anda çekiyorum. Sonrasında 8 tane sık iğne yapıyorum. Sekiz sık iğnemi yaptım. Son 2 sık iğnemi, yine birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Hepsini bir anda çekiyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada toplam 10 tane sık iğnem var. 10 sık iğnemi sıra sonuna kadar örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine biraz önceki gibi ilkini aldım. İkinciyi aldım. Üçünü bir anda çekiyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncusunda yine batıyorum. Son yere tekrar batıyorum. Burada bir kesme işlemi yapmış oluyoruz yani. Yine bir zincir çekip döndüm. Şu an 8 tane sık iğnem var. 8 sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. Yine bir zincir çektim. Yine kesme işlemiyle başlıyorum. Bu defa 4 tane sık iğne yapıyorum. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi burada 6 tane sık iğnem kaldı. Bu sıradan itibaren toplam 18 sıra 6 sık iğneyi döne döne yapacağız. Evet, toplam 18 sıra 6 sık iğnemi ördüm. Ben burada çanta tokası kullanıyorum. Bunu buradan geçireceğim ve sabitleyeceğim. Bunu buradan geçirebilmek için kenarlardan 2 tane daha, çünkü benimki biraz küçük kaldı bunun enine göre, 2 kesim daha yapacağım. 4 sık iğneye düşüreceğim. 4 sık iğneden sonra arasından geçirip sabitleme işlemini yapacağım. Sap parçamız bitti. Şimdi bu parçadan bir tane daha örüyoruz. Yalnız bu kısa olan parçamız 18 sırayla bitirmiştik. Bu defa yine 6 sık iğneye kadar geliyorsunuz. 6 sık iğneden sonra yaklaşık 80-90 santim kadar örüp bırakıyoruz. Diğer parçayı da örüp gelelim. Ben diğer parçamı da ördüm. Bu şekilde. Ucuna da diğer parçamızı taktım. Bu şekilde. Şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, bütün parçalarımız hazır. Kulaklarımız, kollarımız, kuyruğumuz, 2 adet ayağımız ve patilerimiz, çantamızın kendisi, çanta sapımız, her şeyimiz hazır olduğuna göre dikme işlemine geçebiliriz. Ben öncelikle şunları ilerletiyorum ve öncelikle ayak ve patileri dikmek istiyorum. Küçük parçalardan bir an önce kurtulayım, kaybolmadan. 2 tane büyük patimiz vardı şu küçük patilerden hariç. Hani ipini uzun bırakmıştık dikiş için. Onlarla başlıyoruz. Ayağımızın şöyle alt kısmına şu şekilde yerleştiriyoruz. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz, dikebilirsiniz de. Bu şekilde dikişini yapıyorum.
Şimdi 3 tane küçük patimizi şu şekilde yerleştireceğiz. Bu şekilde yerleştirip dikme işlemini tamamlıyoruz. Patilerimizi diktik, ayaklarımızı yerleştireceğiz. Ayaklarımızı da şöyle şuralara dikeceğiz. İster bu şekilde yapın, ister böyle yapın. İşte ister düz koyun. Ben böyle koyuyorum. Bu şekilde etrafından çantamıza dikeceğiz. Ayaklarımızı diktik. Kuyruğumuzu dikeceğiz. Kuyruğumuzu biraz ön taraftan dikeceğiz. Çünkü tam bu arka tarafında, yani tam ucuna dikmeyelim. Çünkü tam bu arka tarafına da çantamızın sap kısmını dikeceğimiz için böyle ön kısmına doğru dikelim. Çantamızın kollarını da bu şekilde dikiyoruz. Böyle çapraz. İsterseniz şöyle de dikebilirsiniz. Böyle de dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, sıra kulaklarımızı dikmeye geldi. Kulaklarımızı da şu şekilde yerleştirip güzelce sabitleyelim. Ördüğümüz kısa sapı buraya dikiyoruz. Uzun sap da şöyle buraya olacak şekilde dikişimizi yapıp tamamlayacağız. Daha sonra kedimize şöyle bıyıklar yapacağız. Koyu kahverengimizle. İşte şurasına çizgiler koyabilirsiniz. İşte değişik süslemeler. Bir tane de buraya boncuğumuzu koyacağız. Tasma boncuğumuzu ve ürünümüz hazır olmuş olacak. Telefon çantamız hazır. Sapını da diktim. Bu şekilde çok tatlı oldu. Nasıl telefon sığdığını da göstereyim. Bu şekilde fermuar yerine ben dikmedim. Fermuar dikmedim. Gerek görmedim. Bu şekilde sığdığı için hani telefonumuzu aşağıya bırakıyoruz. Üstten de içeriye geçiriyoruz. Tıpkı bir yastık kılıfı gibi geliyor. Lütfen siz de yaptığınız çantaları Instagram sayfamdan, sürpriz torbası Instagram sayfamdan beni etiketleyerek gösterirseniz çok mutlu olurum. Sayfama abone olmayı unutmayın. Videolarımda yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hoşça kalın.